Selamlar sevgili dostlar. Günlük astroloji yorumlarındasınız. Ben Deniz Altın. Hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün günlerden 7 Haziran Çarşamba. Ve tabii ki öncelikle şununla başlamak istiyorum bugün. Ekonomiyle ilgili konularda ciddi rekorlar kırıyor. Dolar, altın ülkemizde böyle zincirden boşanmış gibi gidiyor. Öncelikle bugün biraz Türkiye haritasından bahsedeceğim. Ondan sonra da diğer yorumlarımıza geçeceğim. Çünkü bu bahsettiğimiz konu önümüzdeki 2 hafta hızlı bir şekilde ilerleyecek gibi duruyor. Bilhassa Perşembe günü, yani 8 Haziran Perşembe günü yine para piyasaları. Çünkü ay Kova burcunda şu an Türkiye'nin Güneş'ine, Jüpiter'ine, Venüs'üne hepsine kare yapar vaziyette. Tabi bir de Mars'ta Venüs var. Dolayısıyla da bu engellenemez altın çıkışı, doların hızla çıkışı bizi tabii ekonomik anlamda zorlarken elbette ki gerçekten umutsuzluğa götürebiliyor. Ciddi zamlar bu manada bizi bekliyor. Hepimiz bunu zaten çok açık görüyoruz. Astroloji olmaya, yani astrolog olmaya da gerek yok. Ama umutsuzluğa kapılmayın lütfen. Özellikle umutsuzluğu kendinize alışkanlık haline getirmeyin. Bu çok güzel bir kelime. Bugün bunu duydum ve sizinle paylaşmak istedim. Fakat kimin sözü olduğunu şu an aklımda yok. Çünkü not almamışım. Yani çaresiz olmayı, umutsuz kalmayı sahiplenmeyin. Bırakın, çünkü hiçbir zaman hiçbir şey çaresiz ve umutsuz değildir. Orada sorunu çözemeyen veya odaklanmayan veya yanlış yolda ilerleyen bir durum vardır ve o yüzden içinden çıkamıyor olabilirsiniz. Bu bir bakış açısı tabii. Şimdi finansal konularda böyle hızla ilerlerken Türkiye haritasında bugün özellikle birçok aslında yabancı ülkeleri de ilgilendiren konular gündemimize gelecektir. Burada turistik konuları, biraz daha hani turizmle ilgili alanı da çok ciddi etkileyecek gündemler. Yani bugün bunları daha çok duyacağız. Ve Türkiye ile ilgili de hani tabii ki fiyatların pahalanmasıyla Türkiye'nin özellikle çok pahalı bir ülke durumuna gelmesiyle, bunu ben hem yakın çevremden hem ailemden iptalleri görüyorum. Mesela tatil iptallerini, gerçekten bu turizm için olumsuz bir şey. Dileriz bir an önce bu Merkez Bankası işte ne gerekiyorsa çözümler bulunsun. Ama tabii yeteri kadar kaynak var mı? Merkez Bankası'nın durumu ne durumda? Onları bilmiyoruz ama dolar, işte altın aldı başını gidiyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Yatırımla ilgili bana sorular sordunuz. Şimdi özellikle mesela birkaç gündür bu oynayışlarla ilgili, işte dolarım var satayım mı? İşte altın var. Yani ben yatırım uzmanı değilim. Sonra bu bir öneri haline gelir. Asla böyle bir sorumluluk almak istemem ama narizane fikrim, bu kadar yükselmişken neye yatıracaksın bir defa yani? Başka bir yatırım, güvenilir başka bir yatırım aracı var mı? Mantıklı gelmedi bana. Dolayısıyla da eğer böyle bir şanslısınız, yani dolarınız altınız varsa, bence ben olsam satmam. Durmasını tercih ederim. Bunu söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Evet, genel olarak gün Kova burcunda ilerleyecek ay. Sert açıları da var. Yine ekonomiyi ilgilendirecek ve ilişkilerimizi ilgilendirecek. Dün de bahsetmiştim, aslında bugünün güzel bir saati var ama onun dışında öncelikle sosyal çevremizin çok dikkatini çekeceğiz. Arkadaşlarımız, çevremiz, kardeşlerimiz, kuzenlerimiz, onların hayatları ya da arkadaşlarımızın bize katabileceği bazı şeyler olabilir. Mesela onlarla bağlantıya geçmek, fikir alışverişinde bulunmak için gerçekten olumlu bir gün. Şimdi açılardan bahsedeceğim. Önemli konularda bir beklentisi olan bir mesela dostumuz, şu an beni izliyorsanız, mesela Perşembe günü Venüs'ün gece saatlerinde düğümlere karesi var. Saat 8'den sonra Uranüs karesi devreye giriyor. Gerçekten sıkıntı verici ama genel olarak bizim için en olumlu saat var. Bugün Ay ve Güneş'in olumlu bir açısı var. Şimdi önemli iş, görüşme, talep, bir istek veya bir arz meselesi varsa öğle saatlerini lütfen kullanın. Çünkü Ay ve Güneş'in olumlu etkisini yaşayacağız. Tam olarak da saat 2 ile 4 arasında gayet öyle olumlu saatler var. Şimdi olumlu saatlere hemen bunun altını dolduracak bir tarih ve saat vereceğim arkadaşlar. 17.49-19.02 arası. Gayet güzel. Bilhassa böyle para istemek, borçla ilgili konular,
Bir talebiniz varsa, bir şey bekliyorsanız ya da mesela bir haber bekliyorsunuz, gelmedi. Siz geri dönün. Mesela bu saat çok iyi. Sabahın erken saatlerinde de bir saatimiz var. 9:15 10:20 aralığında. Yine bu saati de gayet olumlu işler için, iyi sonuç almak için kullanabilirsiniz. Son saati de hemen söyleyelim. Gece 0:01-0:02 arasında güzel değerlendirebilirsiniz sevgili dostlarım. O kadar sıcak ki henüz klima yakmıyoruz. Antalya aldı başını gidiyor. Cayır cayır yanıyor yani gerçekten. Birdenbire aniden yaz geldi. Çünkü Aslan Burcu elementleri yüksek, ateş elementi yüksek, Venüs, Mars hepsi Aslan Burcu'nda. Birdenbire havaları da ısıttı, altını ısıttı, bakın piyasaları ısıttı, kaynattı hala hatta. Dolayısıyla da hayatımızda birdenbire bir şeyleri ortaya çıkaracağını zaten söylemiştik. Dün bilhassa altını çizmiştim. Ama burada olumsuz ya da olumlu olarak konuşmuyorum. Tekrar belirtmek istiyorum. Şimdi gün genelinde böyle enerjiler var. Şimdi sabah uyandığımızda nasıl bir enerji var? Asıl önemli olan o. 5 sıralarında Ay Mars karşıtlığı var. Bir takım konularda mesela erken kalktığınızda enerjinizin bir tık düşük olduğunu, biraz agresif olduğunuzu, gün içinde yapabileceklerinizi aklınızdan geçirirken negatif böyle enerjiler sizi sarabilir. Negatifi uzaklaştırıyoruz. Hepsini gönderiyoruz. Bize iyi olan lazım. Temiz enerji, saf enerji, enerji. Bugün gerçekten diliyorum ki hepimiz güzel enerjiler donatalım. Çünkü özellikle saat 7'den sonra arkadaşlar lütfen ilişkilere dikkat. Kadersel gelişmelerdir. Bazı ilişkilerde ani böyle bitişler olabilir. Ani sağlık sorunları mesela gelebilir. Bunlarla ilgili bir takım zorluklar ve tabii ki finans, para. Burada maalesef batan firmalar duyacağız. İflas eden, biten ortaklıklar duyacağız. Piyasaların böyle hızlıca ilerlemesi, bir de ani oluşu tabii ki birçok insanı ciddi derecede zora sokacak. Dolayısıyla zorlayıcıdır. Özellikle kadın figürlerle olan ilişkilerinize dikkat edin. Güzellikle ilgili, estetikle ilgili vesaire böyle bir işiniz, bir durumunuz varsa bu akşam saatlerini getirmemenizi kesinlikle tavsiye ederim. İlişkinizle ilgili çok önemli bir gelişme yaşamak istiyorsanız bu akşama planlamayın sevgili dostlarım. Ama öğle saatleri güzel. Evet, burayı devreye sokabilirsiniz ama onun yanı sıra böyle bir gündemimiz var. En iyi saatimizi tekrar hatırlatıyorum sizlere. Saat yani 14.30'da başlıyor aslına bakarsanız. Tam olarak da 15 harika bir saat. 16:20'ye kadar da sürecek diyebilirim. Evet, diğer yandan sürpriz haberlerinde alınabileceği, ani beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir saat. Ayın Uranüs'e bir karesi var. Mesela orayı detaylandırmam gerekirse ne yapmalıyız? Hemen bir harita açıyorum. Çok kısa sizi bekleterek sevgili dostlarım. Umarım bu arada tekrar etmek istiyorum. Her şey yolundadır. Herkesin keyfi yerindedir. Sevgili dostlar. Evet, bu arada şu da var tabii. Kova burcunun karşısındaki işte aslan figürleri çok güçlü. Yine orada ilişkiler zaten kritik bir durumda. Mesela başka bir detay daha vermek istiyorum size bugünle ilgili. Dün söylediklerimle ilgili bugün neler yaşadınız aslında merak da etmiyor değilim. Eğer mümkünse mesela yayının altına yazmanızı isterim açıkçası. Sevgili dostlarım. Şimdi şöyle diyelim ki bugün işte ilişkiler burada zafiyetli duruyor açıkçası. Sıkıntılı. Diğer yandan mesela kim başka burada sıkıntı yaratabilir? Para. Evet. Yani ekonomiyle ilgili konularda böyle hayal kırıklıkları getirebilir. Şimdi bir de şu var. Burada ani çıkışlar görüyoruz. Önümüzdeki 2 hafta da sürebileceğini düşünüyorum açıkçası. Buraya tam olarak bir müdahale ay sonunda sanki daha ciddi bir yaptırım olabilir. Krediler ve kredi faizleriyle ilgili
bir değişim kararı ben %90 bekliyorum. Bugüne kadar hani sabit tutulan kredilerde bence, çünkü çaresiz bir durum var burada. Burada ciddi bir arttırım olacağını düşünüyorum aslında. Öyle düşünüyorum. Hatta yani ne bileyim %28'lere falan gelir diye düşünüyorum. İşte bu gibi gelişmeleri bekleyebiliriz. Ne zaman? Bu birkaç gün sonra için söylüyorum bunu. Enteresan ve gayet enteresan günler gerçekten. Şimdi bir tane daha tarihim var. Onu da size buradan bugünden söyleyeceğim. Dün nasıl söylemiştim? Mesela Cuma gününe bakıyorum. Daha naif bir gün. Sabah saat 07.22'de ay boşluğa girecek Cuma günü. Saat 13.13'e kadar, yani sabahtan saat 1.15'e kadar, yani 13.15'e kadar ay boşlukta olacak. O yüzden Cuma gününün bu ilk saatleriyle önemli işlerinizi bırakmayın. Yani çarşamba akşamından bakın, bunu söyleyelim sizlere. Diğer yandan bugün bizim için olumlu olacak saatler var mı? Evet, var. Şöyle söyleyeyim, ayın Jüpiter'le mesela 21'de, saat 17 sıraları güzel, fena değil. Gece Neptün'ün Merkür'le güzel bir 60'lığı var. Yine gece saatleri güzel. Şöyle baktığımda, ben bu hafta çekmedim ya video. Yani bu hafta hakikaten zormuş. Bu arada bu haftanın en iyi günü yok arkadaşlar. Bugün bu haftanın en iyi günü yok. Böyle bir şey yok. Sadece Cuma günü güzel saatlerimiz olacak. Onlar da günün ikinci yarısında. Yani Aybalık burcuna geçecek ve hafta sonu boyunca Aybalık burcunda duracak, seyahat edecek. O yüzden öğleden sonrayı kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, bugünlük de bu kadar. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Dediğim gibi umutsuzluğu kabul etmeyin. Kendinize bunu alışkanlık haline getirmeyin. Bunlar geçecek. Biz ne istersek unutmayın ki bize o geliyor. Buna niyet edin lütfen. Şifa, sağlık, bolluk, bereket diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.